İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu küçük petlerde zeytin yapacağız. Zeytinimizi nasıl yaptığımızı görmek için haydi hep birlikte videomuza geçelim. Siyah zeytinleri kaplarımıza kurduk. Bu kadar da zeytinimiz arttı. Ben artan zeytinleri mutlaka bakın şöyle küçük su kaplarına koyuyorum. Bunlar tam bir yemelik. Ziyan da olmuyor. Hemen kesiyorum. Yıkayıp kahvaltıya koyuyorum. Bakın hemencecik de doldu. Bu kadar doldurmak yeterli. Şöyle bir ağzında yer kalsın, tuz koyacağız. Hatta ben bunlara biraz sirke de koymak istiyorum. Şunları da dolduralım. Bu yıl bizim çok bahçemizde zeytin olmadı. Şurada görmüş olduğunuz zeytinler bahçeden çıkanlar. Ben bunların hepsini doldurayım. Vakit kaybetmeyelim. Tepsideki zeytinleri petlere doldurdum. Bu kendi bahçemden olan zeytini de belli olması için şöyle daha büyük bir kaba dolduracağım. Dibine zeytin yaprağı koymak istiyorum. İsterseniz defne yaprağı da koyabilirsiniz. Defne yaprağının aroması da güzel bir tat bırakıyor zeytinde. Bütün zeytinlerimi böyle petimin içine dolduruyorum. Dediğim gibi büyük kapları açmaktansa, çünkü açmadığımız sürece hiç bozulmuyorlar. Bu küçükler tam bir kahvaltılık oluyor. Ben de zeytini çok severim. Olurken de ilk acısı çıktıktan sonra mutlaka yerim. Ben bunun hepsini bir doldurayım. Gördüğünüz gibi bu yıl çok iri değil zeytinlerimiz maalesef. Yazın kuraklık yüzünden zeytinlerimiz çiçeklerini döktüler, olmadılar. Şu artanda başka bir kaba koyacağım. Zeytinlerimizin tuzlarını ekleyelim. Şöyle bir huni kullanıp kaya tuzundan bakın. Bunlara bir çay kaşığından biraz fazla yeterli. %0,5 olana bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Bakın. Ben daha büyük bir huni alayım. Bu çok küçük oldu. Büyük huni ile daha kolay oldu. Şimdi de zeytinlerimizin üzerine birazcık elmas sirkesi dökelim. Bir yemek kaşığı kadar, fazla olmasına gerek yok. Bakın. Hepsine elma sirkesi koyuyorum. Güzel bir aroma veriyor. Hepsine de sirkemizi koyduk. Artık ağızlarını kapatabiliriz. Kapaklarımızı da sıkıca kapatalım.
Biz kalabalık değiliz. Bizim için bu tam bir kahvaltılık arkadaşlar. Kalabalık aileler için 0,5'lik petler olabilir. Şu benim kendi bahçemin zeytin koyduğum kap gibi. Kapaklarını kapattığımız zeytinlerimizin olması için yapmamız gereken tek işlem bu. Bakın böyle sürekli bunları sallayacağız. Zeytinlerimiz olacak. Dediğim gibi yapacağımız tek işlem sadece zeytinlerimizin sallanması. Daha önce yapmış olduğum bir zeytini göstermek istiyorum. Siyah zeytinlerle, öncekilerle yapmıştım. Bakın bu kadar içinde su birikti. Bu suyu dökmüyoruz. Bu su kendisini korumasını sağlıyor. Zeytinin küflenmesine engel oluyor. Koruyucu bir tabaka gibi düşünelim. Zaten şuradaki zeytinlerimizin de bakarsak üzeri puslu. Sakın ola bu zeytinleri yıkamayın. Bu zeytinler bozulmasını engel oluyor zeytinlerimizin. Yani Yaradan ona göre yaratmış. Peki biz zeytinlerin olması için bekleyecek miyiz derseniz, hayır, beklemeyeceğiz. Daha önce yapmış olduğum bir zeytini sizlerle birlikte açıp tadına bakacağız. Bakın daha önceden yapmış olduğum zeytinimi şuradan şöyle kesiyorum. Ve tabağımıza boşaltıyoruz. Bunu çeşmede yıkamak istiyorum. Yıkadığımız zeytinleri kabımıza boşaltıyoruz. Bir çay kaşığı şöyle çeşniden koyuyorum. Zeytinlerin üzerine koyduğumuz birazcık yağ, çok fazla yağ sevmiyorum ben. Ve sonra da limon suyu karıştırıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip, takip edip, paylaşıp destek olur musunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Beni izlemeye devam edin.